Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün diziler hakkında konuşacağız. Tabii daha çok Türk dizileri hakkında konuşalım istiyorum. Normalde eğer dünyayla bağlantınız varsa, bir mahzende ya da bir mağarada yaşamıyorsanız, dizilerin son yıllarda son derece popüler hale geldiğini fark etmişsinizdir. Televizyonlarda onlardan bahsediyoruz. İş yerinde meslektaşlarımızla onlardan konuşuyoruz. Ayrıca ailemiz ve arkadaşlarımızla da fırsat buldukça dizilerden bahsediyoruz. Yaşı benim gibi 40 üzeri olan dinleyicilerim hatırlayacaktır. Eskiden diziler bu kadar popüler değildi. Aynı ilgiyi görmezdi. Şimdi neyin değiştiğine ve dizilerin neden bu kadar popüler olduğuna birlikte bir göz atalım isterseniz. Öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Bölümü ikiye ayırdım. İlk bölümde dizilerin tarihine ve televizyon dizilerine damgasını vuran 3 ana dönemi birlikte inceleyeceğiz. İkinci bölümde ise Türk dizilerinden bahsedecek ve onları bu kadar başarılı kılan unsurların neler olduğunu göreceğiz. Bölümün sonunda ise dizileri izlediğimiz platformlar hakkında biraz bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım o halde. Dizilerin tarihine bakarsanız ilk dizilerin 50'li yıllarda ortaya çıktığını görürsünüz. 50'li yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonun altın çağıydı. Bir başka deyişle 1950'lerde Amerikan evlerinin yaklaşık %70'inde bir televizyon vardı. Başlangıçta bu diziler western ve gerilim gibi sinemada popüler olan türlere dayanıyordu. Çekimler çok kısaydı. Çünkü işin kısa bir sürede tamamlanması gerekiyordu. Dahası formatlar da filmlerden daha kısaydı. Süre olarak 40 dakikadan uzun sürmezdi. O zamanlar dizi yapımcılarının parasal imkanları çok kısıtlıydı. Yani diziler için ayrılan bütçeler çok azdı. Bu nedenle dizilerde oynayan aktör ve aktrisler genelde kariyerinin sonuna gelmiş yıldızlar olurdu. Ancak durum 70'lerin sonunda ve özellikle 80'lerde yeni bir dizi türünün ortaya çıkmasıyla değişmeye başladı. Pembe diziler. Biz Türkçe'de bu dizi türüne pembe dizi diyoruz. Bu formatlarda dizilerde bir süreklilik söz konusuydu. Her bölümün ayrı bir konusu olmasına gerek yoktu. Şimdi ise dizilerde her bölümde ayrı bir olay örgüsü var. Ayrıca bütün bir sezon boyunca gelişen daha uzun olay örgüleri de olabiliyor. Ve farkındaysanız genellikle bunların tümü en ilginç olay örgüleridir. Bu yeni olay örgüleri seyirciyi resmen ekran başına kilitliyor. Yani seyirciyi merakta bırakıyor. Seyirci bir sonraki bölümü izlemek için sabırsızlanıyor. Ve ayrıca o dönemler bu dizilerin konuları genellikle günlük yaşam ile alakalıydı. Eskiden olduğu gibi sadece Batı, polis ve suçlular hakkında değil, daha ziyade aile, aşk ve para hakkında dizilerdi. Yani açıkçası neredeyse herkesi ilgilendiren konulardı. Bir başka deyişle evrensel konular denilebilir. Bu nedenle izleyiciler dizilerdeki karakterlerle birlikte yaşarlardı. Tam anlamıyla
dizideki karakterleri ailenin bir bireyi gibi hissederlerdi. Bu dönemin sembolik dizilerine birkaç tane örnek vermem gerekirse Yalan Rüzgarı ve Hayat Ağacı ilk aklıma gelenler. Tabi sizlerin ana dilinde bu dizilerin isimleri eminim daha farklıdır. Bu nedenle merak edenler için transkriptin sonuna bu iki dizinin de İngilizce isimlerini paylaşıyor olacağım. Şimdi isterseniz bu bölümde Türk dizilerinin tarihçesine bir göz atalım. Türk dizilerinin tarihçesi oldukça zengin ve çeşitli bir geçmişe sahiptir. Türk televizyon dizileri 1960'ların sonlarına doğru başlamıştır ve o zamandan bu yana büyük bir gelişme göstermiştir. 1960 ile 1980 arası dönemde dram ve sosyal temalı konuları diziler çekiliyordu. İkinci dönem 1990'lı yıllarda çekilen dizilerdi. Bu dönem Türk televizyon dizileri daha popüler bir hale geldi. O dönem çekilen Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl dizileri seyirci tarafından büyük ilgi görmüştü. 2000'li yılların başında ise artık Türk dizileri için yeni bir dönem başlamıştı. Dizilerimiz uluslararası alanda da tanınmaya başlamıştı. 2010'larda Türk dizileri uluslararası alanda daha fazla tanınır hale geldi. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk, Diriliş Ertuğrul gibi diziler dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Türk televizyon dizilerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi güçlü senaryoların olmasıdır. Bir başka önemli özelliği ise yetenekli oyuncu kadrolarını içermesidir. Önemli bir kültüre ve tarihe sahip olan ülkemizin bu özelliklerine odaklanan dizilerde çok fazla izleyici kitlesine ulaşmıştır diyebiliriz. Ve ayrıca merak edenler için izlemeye değer olduğunu düşündüğüm Türk dizilerinden bazılarını transkriptin sonuna bırakıyor olacağım. İsterseniz şimdi biraz da bu dizileri izlediğimiz platformlar üzerinde konuşalım. Birçoğu paralı üyeliklere sahip olan bu platformlardan ilk akla gelenleri Netflix ve Amazon Prime. Aylık abonelik ücretleri ise büyük şehirlerdeki sinema biletiyle hemen hemen aynı seviyede. Yani Netflix aboneliğine sahip olmak ayda bir kez sinemaya gidip bir film izlemekten çok daha uygun maliyetli. Ayrıca filmi kaçırmak gibi bir derdin de bulunmuyor. Çünkü istediğin zaman ve kaldığın yerden izleyebiliyorsun. Dolayısıyla bu anlattıklarımdan sonra bugün dizilerin altın çağında olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ve nihayet güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar dinleyen tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Şimdi merak ediyorum. Sizler dizi film izlemeyi mi yoksa sinemada bir film izlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Eminim aranızdan bazıları Türk dizilerinden birkaç tanesini izlediniz. Hangileri olduğunu merak ediyorum. Sizler de dizi izlemek için herhangi bir platform üyeliği yaptırdınız mı acaba? Şimdi tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri her zaman olduğu gibi yorumlar kısmında bekliyorum. Son bir hatırlatma. Her gün ama her gün bir yarım saat bile olsa Türkçe'ye vakit ayırmayı unutmayın lütfen. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 60'a yakın birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 5 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim.
Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.